Bazılarımız güncel sorularımıza yanıt bulabilmek adına direkt bir uzmanın kapısını çalıyoruz ve bize rehberlik etmesini bekliyoruz. Bazılarımız ise internet üstünden araştırmalarla, uygulamaların yardımlarıyla sorumuza kendi kendimize çözüm bulabilecek miyiz diye bir öncelikle denemeye girişiyoruz. Özellikle renk analizi, kendi renklerini bulma alanında bu ikinci yöntem çok daha yaygın ve bazı sorunlar söz konusu oluyor. Bunu nereden biliyorum? Renk analizi seansına gelen danışanlarımın %20 kadarı, ki bu azımsanacak bir oran değil, İlk renk analizini, kendi renklerini bulmanın mümkün olduğunu öğrendiklerinde farklı yöntemler denemişler. Fakat bu farklı yöntemlerden farklı sonuçlar alınca kafaları birazcık karışmış. Fiziki bir renk danışmanlığına alternatif ne gibi yöntemler kullanılıyor? Sizle öncelikle bunları bir sınıflandırayım. Ondan sonra da her birinde nerelerde bir takım hatalar olabilir onları paylaşayım. Bu hataların nedenlerine sizler de ikna olursanız belki bütçenizi ve zamanınızı daha verimli kullanabileceğiniz bir yola, bir kapıya sizlere ulaştırmış olurum. Bundan da memnuniyet duyarım. Yöntemlerden bir tanesi, birincisi evde kendi kendine renk analizi yapmaya çalışmak. Burada bir sıkıntı görmüyorum. Eğer bilgi yeterince doğruysa siz ayna karşısında farklı renklerin, kumaşlar olabilir, kağıtlar olabilir, cildinizden yansımasını takip edebilirsiniz. Burada eksik olan nedir? Burada eksik olan sizin kendinize çok objektif olamayacağınız gerçeği ve bir yandan da bir uzman renk danışmanının bunca kişi üstünde ciltlerin verebildiği tepkileri gözlemlemesi sonucu yaptığı yorumları sizle paylaşamayacak olması. Yine de az sonra paylaşacağım diğer yöntemlere kıyasla evde kendi kendine renk analizi seansı yapmaya çalışmak içlerinde en masum ve en gerçekçi kalanıdır diye düşünüyorum. Ve illa ki ben evde kendi kendime denemelere devam edeceğim diyorsanız en azından o kendinize objektif olamama konusunu belki beraberinizde arkadaşlarınızı da bulundurmak suretiyle daha rahatlıkla halledebilirsiniz. Başka yöntem dijital platformlar, indirdiğiniz uygulamalar. Bu uygulamalara belki fotoğraf yüklemeniz isteniyor, belki canlı olarak görüntünüzü paylaşmanız isteniyor. Buradaki sıkıntı şu: normal bir renk danışmanlığı seansında cildimizin farklı renk ve ışığa ne tepki verdiği izlendiği için oradaki statik görüntülerde cildinizden ancak bir takım pikseller alınabiliyor ve cilt üst tonunuz aslında bir renk ailesine dahil ediliyor. Yanılgıların büyük kısmı da buradan çıkıyor. Onun haricinde uygulamaların bazıları da sadece size testler yapıyor, sorular soruyor. İlla uygulama demeyelim, hani internet üstündeki web sayfalarında da böyle bir şey görebilirsiniz. Oradaki yanılgılar nedir? Bir tanesi size test yapılıyor olabilir, saç renginiz, göz renginiz soruluyor olabilir. Ki çok sağlıklı bir yöntem değil, çünkü her renk grubunda her saç renginin ve her göz renginin bulunduğunu daha önceden paylaşmıştım. Onun haricinde size mizacınızla ilgili sorular sorulabiliyor olabilir ve bunu aslında makul buluyor olmakla birlikte 12'lik renk grubu sisteminde pek doğru bir sonuca varmasını beklemem. Ünlülere benzerliğiniz araştırılıyor olabilir. Ünlülerin bir kısmında ikizleri var ve bu tek yumurta ikizlerinin apayrı iki renk grubunda olduğunu bilmek, yani bir ünlüye benzemenizin onunla aynı renk grubunda olacağınız anlamına gelmediğini de lütfen 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 bilin. Uygulamalarda yapılan başka bir yöntem de aslında fotoğrafınızın etrafına bizim renk gruplarını temsil eden renklerin oturtulması veya buradan alıntılanmış renklerin dudağınıza, saç renginize giydirilmesi ve yine yansımalar söz konusu olmadığı için bunu da sağlıklı bulmuyorum. Gelelim online renk danışmanlıklarına. Online renk danışmanlıklarında da iki türlü ilerlemek mümkün gördüğüm kadarıyla. Bunlardan bir tanesi aynen aplikasyonlarda olduğu gibi fotoğrafınızı ya da videonuzu karşınızdaki kişiye göndermeniz ve bu renk danışmanı yine aplikasyondakine benzer şekilde sizin görseliniz üstünden cilt üst tonunuzun nereye uyduğunu anlamaya çalışıyorsa ve buna istinaden size bir sonuç veriyorsa lütfen kale almayın. Bir başka yöntem, belki biraz daha ilerlemiş, biraz daha aklı başında bir yöntem olabilir. Online renk danışmanlığı, yani görüntünüzü canlı olarak karşınızdaki renk danışmanıyla paylaştığınız kurgu. Renk danışmanı size bir takım kağıtlar veya
kumaşlar iletmiş ise ve sizi mutabık kaldığınız renkler üstünden değerlendiriyorsa orada zannediyorum sizin sıcak alt tonlu ya da soğuk alt tonlu olduğunuza dair bir fikir yürütme olasılığı vardır. Fakat bu bir renk danışmanlığı sayılmaz. Çünkü renk danışmanlığı hani bir sıcaklık ya da soğukluk söz konusu olduğunda onu sonrasında ikiye ayırıyoruz. Rengin berraklığı anlamında. Cihazlarda renk berraklığını görmek, tespit etmek pek kolay değil. Yani o parametrenin en ucundaki iki rengi kıyaslamak, parametrenin ortalarında yer alan koordinatlara sahip bir kişiyseniz sizi yanlışlıkla bu tarafa ya da yanlışlıkla bu tarafa, eğer renk danışmanlığına birazcık ilginiz varsa bunu yanlışlıkla ilkbahar tarafına, yanlışlıkla sonbahar tarafına veya yanlışlıkla yaz tarafına, yanlışlıkla kış tarafına dahil edilebileceğinizi de lütfen unutmayın. Değil ki 12'lik renk sistemiyle size bir isabetli tespit yapılmış olsun, isabetli bir sonuç verilmiş olsun. Bu son iki konuda dijital çalışmalarda diyelim ortak bir problem var. Bu da cihazlar aynı olmayabiliyor. Cihazlar aynı olsa bile aynı görüntüyü vermeyebiliyor. Işık çok çok önemli bir konu. Mesela çok basit bir örnek, ışığın durumuna göre göz bebeğiniz daha küçülebilir, açılabilir. Bu göz renginizin koyuluğu anlamında karşı tarafa özellikle renk kombinasyonları konusunda yanıltıcı bilgi verebilir pekala. Arka plan renkleri çok yanılgılara müsait. Özellikle fotoğraflardan bahsediyorum. Belki video görüntüsünde bu o kadar belirgin olmayabilir. Varsayalım cihazlar aynı parti üretimden, varsayalım mekan ışıklandırması aynı şekilde kurgulanmış. Mesafemiz dahi çok farklı sonuçlar verebiliyor. Bir ufak deneme yapalım. Kameranın kadrajına bir beyazlık koyacağım ve bu beyazlık kameraya yaklaştıkça ve uzaklaştıkça benim cilt rengimde de değişiklikler olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Aynı ışık olsa dahi aynı sonuçları alamayabiliyor olabiliriz. Fiziki bir renk analizi ister kendi kendinize evde yapıyor olun, ister bir uzmanın yardımını talep etmiş olun. Haricindeki yöntemler dijital platformlarda bizleri çok çok yanıltıyor. Bunlara renk analizi demek ne kadar doğru ondan da emin değilim. Eğer ki bu tarz bir yöntemle renkleriniz doğru bulunduysa sanıyorum çok şanslısınızdır, istisnai bir durumdur. Bir özetle bitireyim. Renk analizi seansının temeli cildinizden yansımaların izlenmesi ve yorumlanması üstünedir. O yüzden dijital platformlarda bu cildinizdeki yansımalar devre dışı bırakılmışsa bir soru işaretiniz olsun lütfen. Ve eğer bir değişiklik söz konusu değilse, statik bir fotoğraf üstünden ilerliyorsanız yanılma olasılığınız çok çok yüksektir. İster karşınızdaki bir uygulama olsun, ister karşınızdaki bir renk danışmanı olsun. Dijital kanallardan ya da platformlardan edineceğiniz hatalı sonuçların kaynakları ya cihazlar olabilir, ışıklandırma olabilir ya da yöntemin yanlışlığı olabilir. Dolayısıyla eğlencesini yapıyorsanız yapın ama böyle bir sonucun üstüne bütün gardırobunuzu, bütün alışverişinizi, makyaj malzemelerinizi lütfen kurgulamayın. Yanılma olasılığınızın çok çok yüksek olduğunu bilin. Az önce bahsettiğim gibi kendi kendinize evde yapacağınız çalışmalar biraz daha sağlıklı sonuç verecektir dijital platformlardakilere nazaran. Dilerim hataların nereden kaynaklanabileceğini doğru şekilde ifade edebilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.